Mantık-ı Tayr, Feriduddin Attar. Tavusun hikayesi. Sonra sırmalara bürünmüş tavus kuşu meydana çıktı. Kanatlarının üstünde 100 değil, belki de 100.000'lerce nakış vardı. Gelinler gibi cilve edip nazlanmaya başladı. Bedenindeki her tüy de kendisiyle cilve oyununa kalkıştı. Dedi ki, gaybın ressamı beni süsledikten sonra Çinli ressamlar kalemlerini ellerine almaya başladılar. Gerçi ben kuşların Cebrail'iyim, lakin ilahi kazadan dolayı başımdan kötü bir olay geçti. Bir yerde çirkin yılan benimle yoldaş oldu, bu yüzden horlanarak cennetten kovuldum. Benim halvet diyarımı değiştirdiklerinde güzel ayaklarımı verip çirkin ayaklara sahip oldum. Şimdi ise beni bu karanlık yerden alıp cennete götürecek bir rehber arıyorum. Ben padişahın dergahına çıkacak biri değilim. Dergahının kapısının önüne varayım, bu bana yeter. Benim Simurg'la ne işim olabilir ki? Yüce cennet mekanım olsun, bana yeter. Benim dünyada başka bir işim yok. Tek isteğim bir daha cennetin yolunu bulabilmektir. Hüdhüd kendisine dedi ki, ey yaptığı hatadan dolayı yolunu kaybeden, padişahtan ev istenilir mi? Söyle bakalım, ona yakın olmak, eve sahip olmaktan daha iyi değil midir? Padişah evden ye değil midir? Heveslerle dolu olan cennet nefis evidir. Gönül evinin menzili ise sıdk makamıdır. Hazreti Hak, azamet denizidir. Naim cenneti ise sadece bir katredir. Denizin sahibi, katrenin de sahibidir ve deniz dışındaki her şey boş bir seraptan ibarettir. Madem ki denize ulaşmaya gücün yetiyor, neden bir çiğ tanesinin peşinden koşuyorsun? Sırrını güneşe söyleyebilen kimse nasıl olur da bir zerreden ırak kalabilir? Kül olanın cüzle ne işi olabilir? Can olanın beden azalarıyla ne işi olabilir? Eğer sen kül adamıysan, küllü gör, küllü iste, kül ol, kül kesil, küllü seç. Şakirdin biri üstadından sordu. Adem cennetten niçin kovuldu? Üstadı dedi ki, Adem yüce cevher sahibi biriydi. Cennete kanaat etti. Hatif'ten şöyle bir ses geldi. Ey cennete yüzlerce bağla bağlanan! Bizim kulumuz her iki alemde de bizim dışımızda bir şeyle kanaat etmemeli. Bizim dışımızda kanaat ettiği şeyi zevale erdiririz. Çünkü dosttan başkasına bağlanmak reva değildir. Canın yeri cananın yanıdır. Canansız 100.000'lerce yer ne işe yarar? Cananın dışında başka bir şeyle zinde olan biri Adem bile olsa sürülüp kovulur. Cennet ehline şöyle bir haber geldi. Cennette verilecek ilk yiyecek ciğerdir. Lakin cennet ehli mana ehli olmazsa durmadan hasret çeker.